Aralık. Doğduğum ay bir kere daha geldi. Bir kez daha kendimi fiziksel yaşımdan daha genç hissettim. Bu sırada Milano yılın en cafcaflı günlerini, Noel öncesini yaşıyordu. Şehrin dört bir yanına yılbaşı ağaçları konulmuştu ve rengarenk yılbaşı standları her yerdeydi. Çeşit çeşit çikolatalar, kokulu mumlar, yılbaşı süsleri, kar küreleriyle dolu onlarca stand. Milano'nun dört bir yanında farklı Noel marketleri, ellerinde bavullarıyla alışveriş yapan, kutu kutu panettoneler alıp ailelerine götüren insanlar. Şarkı söyleyen yılbaşı ağaçlarının altında dans ettim. Sıcak çikolata içtim. Buz gibi soğuk havada üşüdüm. Işıltılara bakarak çocukça sevindim bir yıl daha yaşlanırken. ...2022 yılının Noel tatilini Hollanda'da geçirdim. Kış mevsimi sonbahardan birkaç renk ödünç almıştı özlenen kar gelene kadar. Şemsiyeyle yapışık yaşadığımız bir başka Hollanda gününde yel değirmenlerini görmek için Zandvoort'a gittik. Bölgedeki 8 değirmen, kedi, küçük kuzu, öküz gibi isimlere sahip. Değirmenlerden sadece ikisinin ilk inşa edildiği yer burası. Diğer değirmenler ve ahşap evler Amsterdam'ın kuzeyinden koruma için buraya taşınmış. Her yıl milyonlarca turist burayı görmeye geliyor. Zandvoort ismini buradaki Zaan Nehri'nden alıyor. 80 yıl savaşları sırasında bu bölgede İspanyol gruplara karşı topraktan siperler kazılmış. Şans, Felemenkçe siper demekmiş. Bölgedeki ilk değirmenler 1300'lerde ortaya çıkmış. 1900'lerde buharlı makineler yerlerini alana kadar bölgede 1000'in üstünde değirmen bulunuyormuş ve un, yağ, kakao, çimento gibi pek çok alanda kullanılıyormuş. Değirmenlerin sayısı gittikçe azalınca 1925'te Zaanşe Değirmen Derneği gelecek nesillere değirmenleri gösterebilmek için onları korumaya karar vermiş. Bu alanın ortaya çıkış hikayesi bu. Bölgede 7 müze bulunuyor. Peynir yapım ve tadım atölyeleri, ayakkabı yapım atölyeleri, kendi sıcak çikolatanızı yapabileceğiniz ve hediyelik eşyalar satın alabileceğiniz küçük dükkanları görebilirsiniz. Maastricht, Maas Nehri üzerinde yer alan kent. Yılın son günü Hollanda'nın diğer şehirlerine pek benzemeyen bu ışıklı şehirdeydik. Yılbaşı gecesi neredeyse her sokakta birileri havai fişek patlattı ve bu gece saat 3'e kadar sürdü. Mutlu yıllar. Hiçbir hapishanede kaldınız mı? Alkmaar'da 1884'te inşa edilmiş bir hapishaneden devşirilmiş bir otel var. Bir mezarlık ve Westerhout Parkı'nın arkasında sabah uyandığınızda hala özgür olacağınızı umarak benzersiz bir konaklama deneyimi yaşayabilirsiniz. Sabah dışarıdan bakınca içeride bir kafe olduğu asla belli olmayan cadı kazanına benzer bir kafede çok lezzetli bir elmalı turta yedik kahve eşliğinde.
Baştan sona deniz anlamına geliyormuş Alkmaar. Her cuma günü peynir pazarı kurulurmuş. Ne yazık ki biz denk gelemedik. John Lennon'un ilk gitarı Alkmaar'da yapıldığı için Beatles Müzesi var Alkmaar'da. Peynir ve bira müzelerinin yanı sıra. Şehrin merkezindeki Grotekerk Protestan Kilisesi bugün dini vasıf taşımıyor ve kış aylarında çoğu zaman kapalı. Kilisenin içini gezemiyoruz o yüzden. Gerçekten mi? Çok ilginç. O zaman size çok ilginç bir hikaye anlatayım. Hollanda'da kapsalon adı verilen bir yemek var. Kapsalon aslında berber demek. Bir gün bir Türk dönerciye giden bir berber bana doyacağım bir yemek yap demiş. Dönerci üstüne patates, salata malzemeleri doldurup üstüne döner koymuş. Hollandalılar bu yemeği görüp kapsalonun istediği şeyden bana da ver demişler. Bunun üzerine yemeğin adı kapsalon kalmış. Bu yemeği deneme fırsatım olmadı. Aslında biraz da hakkında güzel olmadığı yorumlarını duyduğumdan. Belki bir başka zaman fırsatım olur. Lahey ya da Den Haag, Hollanda'nın hükümet binalarının olduğu şehir. Hollanda'nın anayasasına göre başkenti Amsterdam ama ülke aslında buradan yönetiliyor. Vermeer'in ünlü İnci Küpeli Kız tablosunun bulunduğu Mauritshuis Müzesi bu şehirde bulunuyor. Mauritshuis'un yanında bulunan 13. yüzyılda inşa edilmiş Lahey hükümet binası Binnenhof, dünyada hala kullanılmakta olan en eski parlamento binasıdır. Lahey'in Scheveningen ilçesi uzun kumlu plajıyla meşhur. Ne yazık ki kumsalda güneşlenebileceğimiz bir mevsimde değiliz. Ama hala muhteşem bir manzaramız var. Yerde bolca deniz kabuğu var. Rüzgar saçlarımı savuruyor. Denizin rengi yaz aylarını hatırlatıyor. Aslında oldukça kalabalık ama rüzgar bütün insan seslerini alıp götürüyor. Kim bilir bir daha ne zaman görüşeceğiz diyorum denize son kez bakarken.